Merhaba saygılar Allah'ın izniyle Çetin Hocam'la birlikte bugün gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı önünde engelli EKPSS atamaları ile ilgili gerçekleştirilen basın açıklamasını değerlendireceğiz arkadaşlar. Çetin Hocam hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Herkese keyifli yayın diliyorum. Evet Çetin Hocam, bugün engelli EKPSS atamaları ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun? Ya da girmeden önce bir basın açıklamasına bir bakalım Çetin Hocam. Olur. Evet. Olur hocam tabii ki. Evet, bugünkü basın açıklaması Duvar Gazetesi'nden haber alıyoruz, internet sitesinden haber alıyoruz. Aile Konfederasyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylem yaptı. Acil 20.000 atama %6 kota diye başlığı atmış Duvar Gazetesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylem yapan engelli memur adayları. Engelliler burada, Derya Yanık nerede? Hani sosyal devlet, hani adalet? Söz verip de caydılar, bizi yok saydılar sloganları eşliğinde taleplerini dile getirdiler. Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, iktidarın defalarca söz vermelerine rağmen askeri düzeyde bile atama yapmadığını söyledi. 95.000 engellinin sınava girdiğini ifade eden Özsaygı, yaşamın birçok alanında olduğu gibi bir alanda da hak kaybı yaşıyoruz. Çalışma hakkı en temel hak. Gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlarımızı karşılarken zorlanıyoruz. Yoksullukla ve işsizlikle yaşayamaz durumdayız. Artık sesimizi duyun, atamamızı yapın diye konuştu. Evet Çetin Hocam. Evet hocam maalesef diye başlayacağım ben. Çünkü yıllardır savunduğum bir tez, hak ararken hakkı doğru aramak diye bir kavram vardır. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi haklı olarak Sayın Bakan Hanım'ın nerede olduğunu söylemişler. Şimdi arkadaşlar ya da işte verilen sözler tutulmadı denilmiş. Belki kendilerince insanlar haklıdır, mağduriyet fazladır, buna bir şey demiyorum. Diyelim ki bugün Sayın Derya Hanım bakanlıkta, bir sene sonra başka bir insan gelecek, bir sene sonra başka bir... Sadece bu sene mi var? Seneye olmayacak mı? Ya da başka zamanlarda olmadı mı? Şimdi bazı şeyleri yaparken gerçekten elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırıyoruz. Yani ben açık ifadeler kullanacağım. Hani istedikleri gibi de beni yanlış veya doğru anlaşılabilir ama ben doğruyu söylemek zorundayım burada. Bu yapılan açıklama amacından sapmış hocam. Çünkü siyasallaştırılmış. Bakın tekrar söylüyorum. Siyasallaştırılmış. Evet. Şimdi bugün iktidar olan bir durum, yarın muhalefet olursa, bugün muhalefet olan bir durum, yarın iktidar olursa onlara da mı aynısı yapılacak? Yani arkadaşlarım, siyaset geçicidir. Bakın, siyasetin geçiciliğini artık öğrenin. Biz bir hak savunurken, biz bir hakkımızı ararken siyasete bulaştırmadan yapacağız bunu. Bakın 20.000 öğretmen adayları öyle bir okumadı. Hiçbiri. Yani hakkını düzgün bir şekilde aradı. Sonuç Eylül ayında 20.000 atama dediler. Evet. Bakın olabiliyor yani bunlar. Şimdi ben bunları söylediğim zaman belki iktidar yanlısı denir, muhalefet yanlısı denilsin. Çünkü ben doğruyu söylemek zorundayım. Ben şahsım adına 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde kendi ilimdeki muhalefet milletvekilinden özellikle rica ettim. Buradan kendisine selam ediyorum Burcu Hanım, Burcu Köksal'a. Dedim bizim sesimizi duyurun dedim. Sağ olsun kendisi de meclis kürsüsünden düzgün bir şekilde bizim sesimizi duyurdu. Demek ki olabiliyor arkadaşlar. Evet. Yani siyaset bu işin içine girerse hakkımızı aramaktan çok hani malzeme oluruz arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Malzeme konusu oluyoruz biz burada. Evet. Engelli birey EKPSS'den buyuracağım. Evet. Yani gerçekten arkadaşlar yani biz bu tip bunları sezdiğimiz için yani bu eylemin yanında olmadık. Yani bunu ilk defa açıklıyoruz.
Şimdi engelliler burada, Derya Yanık nerede gibi bir üslup, hani sosyal devlet, hani adalet gibi bir üslup, söz verip de caydılar bizleri yok saydılar gibi bir üslup asla ve asla doğru değil arkadaşlar. Bırak bize iktidar yanlısı desinler Çetin, hiç önemli değil. Biz Yani kesinlikle. Sayın Bakanımız Derya Yanık hanımefendiyi seviyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim göz bebeğimiz. Ve devletimiz bizim canımız, her şeyimiz. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Yani devlet canla başla engelliler konulu olduğu zaman her şeyi yapıyorsa, yani böyle bir üslupla siz slogan atmamalısınız. Yani şimdi burada biz sürekli yayın yapıyoruz. Sürekli. Ne diyoruz? EKPSS atamaları yüksek olsun. Yani bunu Bakan Hanım'a da söylüyoruz. Cumhurbaşkanımıza da söylüyoruz. Ama bunu söylemekten yılmayacağız. Ama haklıyken haksız duruma düşmek, yani tam anlamıyla bu. Yani neticede. Gerçekten çok böyle üzüntü verici bir açıklama bugünkü eylem ve bugünkü eylemin ben yani genel anlamıyla yani herkesi temsil etmediğini de düşünüyorum. Ve engelli kardeşlerimizin EKPSS ataması bekleyen arkadaşlarımızın bu açıklamanın yanında olmadığını da düşünüyorum. Yani arkadaşlar bunlar doğru ifadeler değil. Yani Allah'ın izniyle senin de dediğin gibi Çetin. Yani öğretmenler de hak arıyor, memurlar da hak arıyor, sağlıkçılar da hak arıyor. Herkes hakkını arıyor ama bu şekilde değil. Yani gerçekten yani bugünkü bu açıklama çok üzüntü verici. Keşke yani böyle sloganlar yani böyle üzüntü verici sloganlar olmasaydı. Neticede biz biliyoruz ki Aile Bakanı, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık hanımefendi elinden geldiğince mücadele ediyor. Bunu ben bizatihi gördüm arkadaşlar. Bizatihi gördüm. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın birinci gündemi, birinci maddesi hep engelliler, EKPSS atamaları. Yani Bakan Hanım bu konuda canla başla mücadele ediyor. Yani Cumhurbaşkanımız da öyle. Arkadaşlar yani lütfen. Yani gerçekten hocam, bu eylem yani amacını aşmıştır. Yani haklıyken haksız pozisyona düşülmüştür yani bu konuda. Şimdi şöyle bir şey var. Düzgünce hak aranmış olsa ben de diyorum zaten. Arkadaşlar atama sayıları az oluyor. Hatırlarsanız ilk son atamada 800 sayısı zikredildiğinde biz nasıl bir yayın yapmıştık arkadaşlar? Dedik ki bu sayı kabul edilmez. Edilemez. Biz gerektiğinde doğruyu da söylüyoruz biz buradan. Çünkü bu sayı az dedik. Sayı yükselsin dedik. Şimdi de aynısını söylüyoruz. Öngörümüz 20.000 kişi. Tabii, arkadaşlar bakın. Aynen öyle. Aynen. Öngörümüzü... Yani programına katıldığı zaman niye Cumhurbaşkanımıza bunları söylemiyorlar? Hayır, niye söylemiyorlar yani? İsteyin diyor, isteyin vereyim diyor değil mi? Aynen. Burada STK'lar olarak suç bizde değil mi? Yani şimdi böyle dünyanın güzel engeller alanda hassas bir cumhurbaşkanına biz sahipken yani böyle bakanlıkları önünde yani ya devlet bizi reddetmiyor ki, Cumhurbaşkanımız bizi böyle dışlamıyor ki. Yani Aile Bakanımız canla başla her şeyi yapıyor. Bizi başkanımız var. Yani biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Değil mi Çetin? Vallahi sayısal bir rakam vereyim ben. Çok basit. Hocam bir rakam arkadaşlara. Çok basit. Sesim geliyor değil mi hocam? Ha, evet. Alize hocam. Evet Çetin. Şimdi hocam. İki önce ben Facebook grubundan bir iş ilanı Evet, Çetin hocamın da sesi gelip paylaştım geliyor. arkadaş. Yine Çetin hocam sesinde problem işe var. alınıyor arkadaşlar. EKPSS Evet. Hocam o zaman siz devam edin hocam. Sesli problem varsa siz devam edin. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani üzüldüm.
haklıyken haksız yere düşmenin burukluğunu yaşıyorum açıkçası. Keşke düzgün slogan atılsaydı da bakan hanım da oraya çıkıp yanınızda olsaydı yani. Evet. Biz bu açıklamanın yanında değiliz arkadaşlar. Yani bunu net bir şekilde söylüyoruz. Yolunda da bulunacağız Allah'ın izniyle. Tatlı dille, güzel üslupla, Kesinlikle. Allah'ın izniyle doğru bir yöntemle yani sizlerin taleplerini, sıkıntılarını ileteceğiz arkadaşlar. Evet, İnşallah. Bu konuyu İnşallah. değerlendirelim istedik. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.